Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle tarihin en güçlü ve en korkulan hükümdarlarından biri olan Cengiz Han'ın hayatına ve hükümdarlığının özelliklerine derinlemesine bir yolculuğa çıkacağız. Hazır mısınız? Cengiz Han 1162 yılında günümüz Moğolistan topraklarında sert iklim koşullarında dünyaya geldi. Ancak onun doğumu sıradan bir bebek olarak değil, efsanevi bir liderin başlangıcı olarak tarihe geçti. Bir rivayete göre doğduğunda elinde bir kan pıhtısı tutuyordu. Bu, ona doğuştan bir savaşçı ruhu ve zafer getireceğine dair bir işaret olarak yorumlandı. Burası soğuk ve sert iklimiyle tanınan bir yerdi. Cengiz Han o zamanlar Timuçin adıyla yoksulluk içinde doğmuştu. Annesi Hoelun, babası Yesüey ve 4 kardeşiyle birlikte hayatta kalma mücadelesi veriyorlardı. Timuçin, Hoelun ve Yesüey'in en büyük çocukları olarak dünyaya geldi. Onun yanında Timuçin'in 3 kardeşi daha vardı. Küçük yaşta doğanın acımasız yüzüyle tanışacaklardı. Aile, göçebe hayatlarının zorluklarıyla başa çıkmaya çalışıyordu. Annesi Hoelun çocuklarını korumak ve beslemek için elinden geleni yapıyordu. Ancak düşman kabilelerin tehdidi ve yoksulluk her gün kapılarında bekliyordu. Timuçin kardeşlerine her zaman liderlik yapmaya çalışıyordu. Kardeşler arasında güçlü bir bağ vardı. Zorluklar onları daha da yakınlaştırıyordu. 1162 yılında doğan Timuçin, yani gelecekteki Cengiz Han, Moğolistan'ın karmaşık ve çalkantılı siyasi ortamında büyüdü. O dönemde Moğol toprakları birçok kabile ve aşiretten oluşuyordu. Bu kabileler birbirleriyle sürekli çatışma halinde olup her biri kendi liderlerinin yönetimi altında bağımsız bir şekilde varlığını sürdürüyordu. Moğol toplumu göçebe yaşam tarzını benimsemişti. Savaşçı bir kültüre sahip olan kabileler hayvan sürülerini korumak ve yiyecekleri bulmak için sürekli hareket halindeydiler. Ancak bu göçebe yaşam stili iç çekişmelere ve rekabete neden oluyordu. Her kabile kendi topraklarını ve kaynaklarını korumak için savaşıyordu. Moğol toplumunda güçlü bir liderin varlığı her şeyden önemliydi. Kabilelerin liderleri savaş yetenekleri ve stratejik zekasıyla tanınırlardı. Ancak bu dönemde liderlik yalnızca savaşmakla ilgili değildi. Aynı zamanda aile bağları, dostluklar ve ittifaklar kurmak da büyük önem taşıyordu. Timuçin genç yaşta bu dinamikleri gözlemleyerek büyük bir lider olmanın temellerini attı. Her kabile kendi liderlerine bağlıydı ve bu liderler arasında güç mücadelesi hiç bitmiyordu. Merkezi bir otorite yoktu. Herkes kendi hayatta kalma mücadelesini veriyordu. O dönemde Moğolistan'da yönetim şekli yok denecek kadar zayıftı. Kabileler arasında ilişkiler sadece güç ve intikam üzerine kuruluydu. Güçlü olan hayatta kalır, zayıf olan yok olurdu. Zulüm ve adaletsizlik hayatın sıradan bir parçasıydı adeta. Kadınlar ganimet olarak görünüyor, çocuklar köleleştiriliyordu. Timuçin'in ailesi de bu adaletsizlikten nasibini aldı. Ancak bu kaos genç Timuçin'in içinde bir isyan ateşi yaktı. Güçlü olanın hayatta kaldığı, zayıfların un ufak edildiği bir dünyaydı burası. İşte bu acımasız coğrafyada küçük Timuçin'in hayatı bir trajediyle alt üst oldu. Babası Yesügey kendi kabilelerinin lideriydi. Saygın bir savaşçı ve güçlü bir adamdı. Ancak bu güç bile Moğol topraklarının tehlikelerinden koruyamadı. Yesügey'in ölümünün ardından Timuçin'in kabilesi Borçiginiler bir karar aldı. Artık liderlerini kaybetmiş bu aileye ihtiyaçları yoktu. Kabile Timuçin'in annesi Hoelun'un ve kardeşlerini terk etti. Onları bozkırın ortasında açlığa ve ölüme mahkum ettiler. Aile artık kendi başınaydı. Hoelun çocuklarını hayatta tutmak için ne gerekiyorsa yaptı. Köklerle, vahşi otlarla, bazen de yakalanabilen küçük hayvanlarla beslenmeye çalıştılar. Ama hayatta kalmak sadece açlıkla savaşmak değildi. Dışlanmış bir aile olarak düşman kabilelerin saldırılarına daha açık hale gelmişlerdi. Timuçin
Daha küçük bir çocukken hem ailesini korumak hem de hayatta kalmak için sorumluluklar almak zorunda kaldı. Bu ihanet Timuçin'in hayatını değiştiren bir dönüm noktası oldu. Kendi kabilesi tarafından dışlanmak onda derin bir iz bıraktı. Ama bu yalnızlık aynı zamanda Timuçin'in içinde liderlik tohumlarını yeşertti. Ailesinin hayatta kalması için zekasını, cesaretini ve kararlılığını kullanmayı öğrendi. Zayıflığa yer olmadığını, güçsüzlerin her zaman ezileceğini anlamıştı. Açlık ve çaresizlik Bozkır'ın tek gerçeğiydi. Bu yokluk içinde av bulmak bir mucizeydi. Timuçin'in bir gün kardeşi Bektar ile ava çıktı. Bektar üvey kardeşiydi. Ama belki de bir rakipti. Av başarılı olmuştu. Ancak Timuçin'in avın paylaşılması gerektiğini düşündü. Çünkü ailesi açlıktan ölüyordu. İşte burada o kader anı yaşandı. Bektar avı paylaşmayı reddetti. Kendi açlığını ve üstünlüğünü diğerlerinin önüne koydu. Timuçin'in bu hakareti ailesine bir ihanet olarak gördü. Bozkır'da kurallar nettir. Hayatta kalmak için gerekirse sert olmak zorundasınızdır. Timuçin'in daha çocuk yaşında aile bağlarıyla hayatta kalma içgüdüsü arasında bir seçim yaptı. Ve o karanlık an geldi. Üvey kardeşi Bektar'ı öldürdü. Bu bir intikam değil, bir ders vermekti. Aile birliği bozulursa herkesin yok olacağını çok iyi biliyordu. Cengiz Han'ın büyük aşkı Börte. Timuçin, Börte ile ilk kez babası tarafından tanıştırıldığında sadece 9 yaşındaydı. Börte, Olkunut kabilesinden güzeller güzeli bir kızdı. Ve işte o anda Timuçin'in kalbine bir kıvılcım düştü. Babası Yesugey bu iki genç arasında bağın gelecekte bir ittifak olabileceğini biliyordu. Börte, Timuçin'in nişanlısı oldu. Ama kader bu hikayeye mutluluğu kolayca sunacak gibi değildi. Yıllar sonra Timuçin, Börte ile evlenmek için geri döndüğünde artık bir lider olma yolunda ilk adımlarını atan bir gençti. Börte ile evlendi ama bu aşk sadece güzel anlardan ibaret olmadı. Evlenmelerinden kısa bir süre sonra Börte düşman bir kabile tarafından kaçırıldı. Evet, Börte'yi aldılar. Şimdi düşünün, sevdiğin kadını kaybetmek, onun acı içinde başka bir yerde olduğunu bilmek. Timuçin'in Börte'yi kurtarmak için her şeyi göze aldı. Geceler boyunca onun için plan yaptı. Sadık dostlarını topladı. Düşman kabileye saldırmak için zayıf bir anlarını bekledi. Börte'yi geri almak sadece bir kurtarma operasyonu değildi. Bu, onun sevdiği kadına, ailesine ve geleceğine olan inancını kanıtlama savaşıydı. Ve o gece geldi. Timuçin'in adamları Börte'nin tutulduğu yere saldırdı. Sert bir mücadeleydi. Kan döküldü, fedakarlık yapıldı. Ama sonunda Börte kurtarıldı. Timuçin'in sevdiği kadını kollarına aldığında sadece bir eşini değil, ona sadık olan bir yoldaşını da kazanmıştı. Börte, Timuçin'in yanında sadece bir eş değil, onun en büyük destekçisi olacaktı. Timuçin, genç bir lider olarak kabilesini bir araya getirme mücadelesi veriyordu. Ama bu mücadele düşmanlarını korkutmuştu. Eski müttefikleri bile ona sırtını dönmüştü. Taychiut kabilesi, onlar Timuçin'i ihanete uğratarak esir aldılar. Bir lider, bir savaşçı, bir erkek ama o günlerde sadece bir köleydi. Elleri ve ayakları bağlıydı, boynunda bir boyunduruk vardı. Geceleri soğuk taşların üzerinde uyuyor, gündüzleri ise düşmanlarının alaylarına ve eziyetlerine katlanıyordu. Ama Timuçin'in zihnindeki tek düşünce özgürlüktü. O asla boyun eğmeyecekti. Esaret, Timuçin için sadece bir zorluk değil, aynı zamanda bir ders oldu. Düşmanların zayıflıklarını gözlemledi. Kendi sınırlarını test etti. Ve en önemlisi özgürlüğü için bir plan yaptı. Çünkü o bir liderdi ve bir lider her zaman bir yol bulurdu.
Cengiz Han, tarihi değiştiren bir imparator. Ama kim derdi ki o bir zamanlar zincirlere vurulmuş, bir köle olarak aşağılanmıştı. Tayuçi kabilesinin elinde geçen bu karanlık günler onun hayatını şekillendiren en büyük dönüm noktalarından biri olacaktı. Tayçiyutlar genç Tümüçin'i bir tehdit olarak görmüş ve onu esir almışlardı. Elleri bağlanmış, boynunda demirden bir halka, günler boyu açlık, aşağılanma ve acı içinde yaşamıştı. Ama o asla teslim olmadı. Bir lider için düşmek, ayağa kalkmaya hazırlanmaktan başka bir şey değildi. Bir gece kader Tümüçin'e beklenmedik bir dost gönderdi. Esir olduğu kampta Budist bir rahip onu zincirli halde bulmuştu. Rahip genç adamın gözlerindeki kararlılığı fark etti. Ona bir liderin parlaması gereken zor zamanlardan bahsetti. Rahip sakin bir sesle şöyle dedi: "Gerçek liderlik zincirlerden kurtulmak değil, ruhunun özgür kalmasını sağlamaktır. Ama bedenin serbest olmadıkça ruhun nasıl yükselebilir?" Rahip Tümüçin'e bir kaçış planı yapması gerektiğini söyledi. Ona sadece fiziksel özgürlük değil, akıl ve sabırla hareket etmesi gerektiğini öğütledi. Bir gece Budist rahibin yardımıyla zincirlerini çözmeyi başardı. Rahip ona şöyle fısıldadı: "Özgürlüğünle ne yapacağını iyi düşün. Çünkü bu sadece bir kurtuluş değil, bir başlangıçtır." Temüçin karanlık ve soğuk bir gecede kamptan sessizce kaçtı. Tayuçuların izini sürmesine rağmen onun zekası ve azmi her zaman bir adım önde olmasını sağladı. Budist rahibin sözleri onun zihnine kazınmıştı. Zor günler insanı ya yok eder ya da büyütür. Sen hangisini seçeceksin? Bu esaret günleri ve bilge Budist'in sözleri Temüçin'in içindeki kararlılığı körükledi. Zincirlerden kurtulan bir adam değil, zincirleri parçalayarak kendi kaderini yeniden yazan bir lider oldu. Cengiz kölelikten kurtulduktan sonra kendini bulma yolculuğu başladı ve bu süreçte birçok zorlukla karşılaştı. Bu zorluklar onun karakterini şekillendirdi ve onu daha kararlı bir lider haline getirdi. Kölelikten kurtulmasının ardından Cengiz Han, Moğol kabilelerini birleştirmek için büyük bir çaba sarf etti. Ama onun için sadece siyasi bir hedef değil, aynı zamanda bir intikam hikayesiydi. Artık bir köle değildi, özgür bir adamdı ve bu özgürlüğü korumak için elinden gelen her şeyi yapacaktı. Cengiz Han aynı zamanda halklar arasındaki çatışmaları sona erdirmek için diplomasiye de önem verilmesi gerektiğini savunurdu. Cengiz Han'ın asıl amacı güçlü bir imparatorluk kurmaktı. Bu hedefe ulaşmak için askeri dehasını kullanarak disiplinli ve etkili bir ordu oluşturdu. Savaş taktikleriyle düşmanlarını şaşırtarak kısa sürede büyük topraklar fethetti. Ancak onun amacı sadece fetih değildi. Aynı zamanda farklı kültürleri bir araya getirerek ticaret yöntemlerini güvence altına almak ve başarıyı sağlamaktı.
Cengiz Han savaş alanında uygulanan stratejilerle tanınır. Onun en önemli taktiklerinden biri hız ve hareketliliktir. Moğol ordusu hafif zırhlı süvarilerden oluşurdu ve bu sayede düşmanlarının hareketlerini hızla analiz edebiliyorlardı. Cengiz, düşmanlarını şaşırtmak için sahte saldırılar düzenleyerek onları yanıltmayı başardı. Cengiz Han'ın savaş taktikleri arasında psikolojik mücadele önemli bir yer tutuyordu. Düşmanlarını korkutmak ve ahlakı bozmak için savaş öncesi propagandalar yaparak onların motivasyonunu kırmaya çalışıyor. Ayrıca düşmanlarını sürekli olarak kuşatarak ve geri çekilmelerine neden olarak onları yıpratmayı hedefliyordu. Ancak Cengiz Han'ın savaş taktikleri yalnızca manevralardan oluşmuyordu. Aynı zamanda savaşın ardından devam eden baskınlar sürekli devam ediyordu. Fethettiği şehirlerin halklarına karşı acımasız davranmış, birçok insanı öldürmüş ve şiddet uygulamıştır. Cengiz Han düşmanlarını sindirmek için şehirleri kuşattıktan sonra direniş gösterenleri acımasızca cezalandırmıştır. Bu onun korkudan bir lider olma amacının bir parçasıydı. Cengiz Han'ın katliamları sadece savaşlarda değil, aynı zamanda fethettiği topraklarda da devam etti. Düşman şehirleri ele geçirildiğinde direniş gösterenleri ve ailelerini öldürerek korku salmayı başardı. Cengiz Han fethettiği şehirlerde direniş gösteren veya isyan eden halkı kitlesel olarak öldürmüştür. Bu düşmanlarını korkutmak amacı taşımaktaydı. Düşmanların üzerine korku yaratmak için esir alınan savaşçılara ağır şekilde işkenceler uygulanmış, onları öldürmeyi tercih etmiştir. Direniş gösteren aile üyeleri, özellikle kadınlar ve çocuklar, genellikle öldürülerek veya köleleştirilerek cezalandırılıyordu. Cengiz Han'ın yaptığı işkenceler arasında diri diri gömülmek bile vardı. Düşman şehirleri yakarak esir alınan kişilerin yanmasını sağlamak, Cengiz Han'ın uyguladığı bir başka zulüm yöntemiydi. Cengiz Han'ın fetihleri ve askeri seferleri sırasında kesin ölü sayısının belirlenmesi oldukça zordur. Çünkü o bölgedeki kayıtlar eksik ve güvenilir değildir. Ancak tarihçiler Cengiz Han'ın ve onun imparatorluğunun hayatta kaldığı süre boyunca 20 milyon ile 40 milyon arasındaki insanın hayatını kaybettiği düşünülmektedir. Cengiz Han fetihleri dünya çapında korku salan ve saygı duyulan bir hükümdar unvanı kazandırdı. Askeri dehası ve oluşturma yeteneği sayesinde büyük toprakların imparatorluğunu genişletti. Cengiz Han'ın ordusu düşmanlarını hızlı ve hareketlilikle şaşırtarak savaş alanında büyük zaferler elde etti. Bu zaferler onun ününü artırdı ve diğer milletler arasında korku yarattı. Cengiz Han'ın imparatorluğunda yalnızca askeri başarılar değil, aynı zamanda yasal düzenlemeler de getirildi. Yasa adı verilen bu yasal sistem, Moğol toplumunun düzenini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Bu kurallar, savaş esirleriyle ilgili kurallar, ticaretin düzenlenmesi ve sosyal adaletin sağlanması gibi konular kapsıyordu. Cengiz Han, yasaları imparatorluğunda disiplin ve düzeni sağlamıştır. Cengiz Han hayatı boyunca büyük fetihler ve askeri zaferler kazanmış bir liderdi. Ancak tüm bu zaferlere rağmen onun en büyük arzusu ölümsüzlüktü. Cengiz Han 1227 yılında Kuzey Çin'deki Tangutları yendiği seferden dönerken bilinmeyen bir nedenle öldü. Mezarının yeri ise günümüzde hala bilinmemektedir. Ünlü bir söylentiye göre kendisi ölmeden önce mezarının gizli tutulmasını vasiyet etmiş, o ölünce de yakınlarını onu bilmeyen bir yere gömmüş, daha sonra cenazeye katılan herkes mezarının yeri hiçbir kimse bilmesin diye infaz edilmişti. Cengiz Han öldüğünde sahip olduğu topraklar tahmini olarak Büyük İskender'in 4
Roma İmparatorluğu'nun ise 2 katı büyüklüğündeydi. Kurmuş olduğu imparatorluk günümüzde Rusya hariç tüm ülkelerde daha geniş topraklar üzerine yayılmış durumda olup onun ölümünden sonra oğulları ve torunları döneminde daha da genişleyerek insanlık tarihinin gördüğü bitişik sınırlara sahip en büyük imparatorluk haline gelmişti. Cengiz Han, dünyayı sarsan bir lider, imparatorlukların kaderini değiştiren bir hükümdar ve tarihin muhteşem figürlerinden biri. Öldüğünde sadece bir insan değil, aynı zamanda bir dönemin sonu ve yeni bir çağın başlangıcıydı. Han'ın ölümünden sonra kurduğu devasa imparatorluk dört bir yana yayılan oğulları ve torunları tarafından yönetildi. Onun ruhu Asya adımlarıyla dolaşmaya devam etti. Gücü ve üretimi ise yeni nesillerin hayranlığıyla izlenen bir efsane oldu. Ancak imparatorluğun parçalanması, insanlığın ölümlü olduğu sürece onun kurduğu düzenin de sürekli değişebileceğini gösterdi. Moğol İmparatorluğu büyüklüğünü koruyamayacak fakat Cengiz Han'ın adı asla unutulmayacaktı. Bugün o günün en büyük fatihlerinden biri olarak anılıyor. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda başka bir tarihi kahramanın izinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.